İtalya denince akla gelen ilk yapılardan biri hiç şüphesiz Pisa Kulesi'dir. Dünyanın en tanınmış mimari eserlerinden biri olan bu yapı, yalnızca estetik görünümüyle değil, aynı zamanda yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran eğik duruşuyla da insanları hayran bırakmaktadır. Pisa Kulesi, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Pisa şehrinde, ünlü Piazza dei Miracoli, yani Türkçesiyle Mucizeler Meydanı'nda bulunur. Bu meydan, Pisa Kulesi'nin yanı sıra Pisa Katedrali, Vaftizhane ve Camposanto Anıtsal Mezarlığı gibi çok önemli yapıları da içinde barındırır. 1987 yılında bu alan UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Pisa Kulesi'nin inşasına 1173 yılında başlanmıştır. Aslında kule bağımsız bir yapı değil, Pisa Katedrali'nin çan kulesi olarak tasarlanmıştır. Yapının mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler Bonanno Pisano veya Guglielmo isimlerini öne sürmektedir. İnşaatın ilk 3 katı tamamlandığında kule beklenmedik bir şekilde eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi kulenin inşa edildiği zeminin oldukça yumuşak ve dengesiz olmasıdır. Zeminde kil, kum ve alüvyon tabakalarının bulunması yapının ağırlığını eşit şekilde taşıyamamasına yol açmıştır. Bu durum inşaatı uzun süre durdurmuştur. Ayrıca Pisa'nın o dönemde başka şehirlerle yaptığı savaşlar da süreci sekteye uğratmıştır. İlginç bir şekilde bu uzun inşaat araları kulenin tamamen yıkılmasını önlemiştir. Çünkü zaman zeminin oturmasına ve yapının daha dengeli hale gelmesine olanak sağlamıştır. Kulenin yapımı yaklaşık 200 yıl sürmüş ve nihayet 1372 yılında tamamlanmıştır. Pisa Kulesi beyaz mermerden inşa edilmiştir ve Romanesk mimari tarzının en güzel örneklerinden biridir. Kule zemin kat dahil 8 katlıdır. Dikey ölçüldüğünde yaklaşık 56 metredir. Ağırlığı yaklaşık 14.500 tondur. İçerisinde zirveye çıkan 294 basamaklı spiral bir merdiven bulunur. Kulenin tepesinde 7 adet çan yer alır ve her biri müzik notalarına karşılık gelecek şekilde ayarlanmıştır. Pisa Kulesi'nin ünü tamamen eğik olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu eğiklik başlangıçta bir turistik cazibe değil, büyük bir mühendislik hatası olarak görülmüştür. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde kulenin eğimi 5,5 dereceye kadar çıkmış ve yıkılma tehlikesi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu durum üzerine İtalya hükümeti kuleyi 1990 yılında ziyarete kapatmıştır. Dünyanın dört bir yanından gelen mühendisler ve bilim insanları kuleyi kurtarmak için kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. 1990-2001 yılları arasında yürütülen restorasyon ve dengeleme çalışmaları sonucunda kulenin altındaki zeminden kontrollü şekilde toprak çıkarılmış, karşı tarafa ağırlıklar eklenmiş, eğiklik yaklaşık 45 santimetre azaltılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde kule daha güvenli bir hale getirilmiş ve en az 200 yıl daha ayakta kalabileceği açıklanmıştır. 2001 yılında tekrar ziyarete açılmıştır. Günümüzde Pisa Kulesi, yılda yaklaşık 5 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler kulenin önünde eğik duruşunu tutuyormuş gibi poz vererek fotoğraf çektirmeyi gelenek haline getirmiştir. Kuleye aynı anda sınırlı sayıda insan alınır ve ziyaret süresi kontrollüdür. Bu da yapının güvenliğini korumaya yöneliktir. Pisa Kulesi, insanlık tarihinde hataların bile zamanla bir mucizeye dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bir mühendislik hatası olarak başlayan bu hikaye, bugün dünyanın en çok tanınan yapılarından biriyle sonuçlanmıştır. Eğik ama yıkılmayan bu kule, aynı zamanda azmin, sabrın ve bilimin gücünün de simgesi haline gelmiştir.